Evet arkadaşlar, herkese merhaba. Bu hafta yine SUKUT ile Suda Arama Kurtarma ve Kentsel Arama Kurtarma ekibiyle beraber AFAD Akdeniz Bölgesi Akreditasyon Koordinasyon Kampı var. 6, 7, 8 Eylül'ler içerisinde. Şu anda bugün oradayım. Biz Suda Arama Kurtarma ekibi SUKUT olarak suda arama kurtarma tatbikatı gerçekleştiriyor olacağız. Suda 2 tane dalgıçın boğulma simülasyonunu gerçekleştiriyor olacağız. Ona göre arama kurtarma SUKUT olarak nasıl dalgıçları kurtardığımızla ilgili böyle ufak bir tatbikat gerçekleştiriyor olacağız. Bunun dışında Akdeniz bölgesinde bulunan sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinin herkese farklı istasyonlar verilerek bu istasyonlarda işte dağcılık, ilk yardım, bir yere tırmanma, barınma, atçılık, avcılık gibi bazı istasyonlar olacak. Oralara gidip farklı istasyonlardan da farklı istasyonların bilgilerini öğreniyor olacağız. Böyle bir karşılıklı güzel bir kaynaşma, birbirinin sivil toplum kuruluşlarının tarama organizasyonu olacak. Alanda bulunan bütün araçları dışarıya çıkaralım lütfen. Maksimum derinliğiniz zaten 3 metreye kadar çıkacak. Tamam mı? 4 tane hocamız var, onlar sizi sırayla alacak. Ben de gireceğim. Info hazırlamasını ve yüzey hazırlamasını ben yapacağım. Sonra da aşağıya aldıktan sonra da sırayla birer tur atlayacaksın. Yani atıp geleceksiniz. En son karşıdaki duba var ya. O bölgeye kadar gideceğiz. Sonra biraz dolaştıracağız. Böyle diğer dubanın o taraftan öyle çıkartacağız. Yani bir o çizeceğiz. Kıyılara geldiğinizde balık görme şansınız var. Aşağıda gördüğünüz herhangi bir balık olursa dokunmamaya çalışın. Ne olduğunu bilmiyorum. Bölgede daha önceden dalış yaptım. Tehlikeli bir canlı yok. Ama biz gene de aşağıda hiçbir canlıya zarar vermeyecek şekilde dalışımızı tamamlıyoruz. Aşağıdan kabuk veya herhangi bir şey almayın. Çünkü bölgendeki kabukların içinde hala dolu ve canlı hayatı mevcut. O yüzden aşağıdaki kabuklara, canlılara dokunmuyoruz. Aşağıya indim. Çok güzel bir hediyelik çıkartacağım olayı. Burada olmayacak. Dalış yaptığımızda bizim amacımız aşağıya da saygımız olsun derdindeyiz. O yüzden girdiğimiz gibi suda sadece anlarımızı bırakarak dışarı çıkacağız. Anlaştık mı? Sadece anlarımızla suyun dışına çıkacağız. Aşağıda bizi rahatsız edecek şeylerden şöyle kısaca bahsedeceğim. Bizi en çok etkileyen yer kulaklarımız. Kulaklarımız dışarıdaki atmosfer basıncında nasıl değişiklik olduğu zaman bir farklılık hissediyoruz. Uçakta veyahut da tepeden aşağı inerken bile bazen nezle olduğumuz, grip olduğumuz zamanlar kulaklarımızda hafiften bir basınç hissederiz. Bu basınç aşağıda her 30 santimde bir değişiklik gösterdiği için bu basıncı orada bir 1000 metrede olan basınç farklılığını burada yaklaşık 30 santimde bir hissederiz. O yüzden aşağı indiğimizde en çok kulaklarımıza eşitlememiz gerekiyor. Bunu böyle kulağımızda çok az ağrı hissedersek, kendimizi biraz böyle bunalmış hissedersek, yani kulağımızda bir basınç hissettiğimiz zaman yapmamız gereken 2 parmağımızla burnumuzdan tutuyoruz. Üfleyerek, burnumuzdan üflemeye çalışarak kulaklarımızın patlak açıldığını hissedeceğiz. Herkesten şunu istiyorum. Şimdi 2 parmağından burnunu tutsun. Hava verircesine üflesin. Kulaklarınızın açıldığını hissedeceksiniz. Anlaştık mı? Aşağı inmeye başladığımızda
böyle birazcık rahatsız bile hissetseniz, kendinizi birazcık böyle sıkılmış, bunalmış gibi hissetseniz, bunu yaptığınızda otomatikman kulağınız rahatlayacağı için siz de rahatlamış olacaksınız. Anlaştık. Diğer bir olaysa maskemizin içine su kaçması. Yeni dalıcılar, ilk defa dalanlar maskeden çok oynadığı için veyahut da kulak eşitlemesini doğru dürüst yapamadığı için kenarından hafif hafif su girme ihtimali var. Bu güzelken yüzümüze su değiyor mu? Değiyor. Bizi herhangi bir şekilde rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Maskenin içindeki su da aslında bizleri rahatsız eden bir durum değil. Ama bizler bu psikolojide maske burnumuzda tamamen yüzümüzü kapattığı için kendimizi biraz rahatsız hissedebiliriz. Bu da çok serin değildir. İlk önce maskemizi takmakla ve sonra içini nasıl boşaltacağız onu anlatacağım. Dediğim gibi ilk baştan maskemizi nasıl takacağımızı göstereceğim. Maske yüzümüze çok sıkı veyahut da çok gevşek olmayacak şekilde takıyorum. Takarken kulaklarımızın üzerinde tamamen ensemizde olacak şekilde maskemizi takıyorum. İçinde saç olmamasına dikkat ediyorum. Kulaklarımın üzerinde ve tepemde birleşecek. Çok sıkı veyahut da çok gevşek olmayacak maskemiz. Artık bu saatten sonra içine su kolay kolay girmez. Ta ki biz dokunduk, elledik, bir şekilde kurcalamaya çalıştık veyahut da doğru maske eşitlemesini yapamadığımız zaman içine su girebilir. Bu panik yapacağımız, endişe duyacağımız bir durum değildir aslında. Çok az su olması endişe verici bir durum değildir ama görüşümüzü artık kapatıyorsa içerideki suyu tahliye etmemiz gerekiyor. Yapacağımız olay aslında çok basit bir durum. Regülatör yardımıyla nefesi derin bir nefes çekiyorum. Sonra iki parmağımla maskemin kemiksi kısmından tutuyorum ve derin bir şekilde burnumdan hava üflüyorum. Bunu yaptığım zaman kafamı da yukarı kaldırırsam suyun aşağıdan basınç etkisiyle çıkma ihtimali daha yüksek olur. Tekrar ediyorum. Derin bir nefes çektim. Üst taraftan tuttum. Kafamı kaldırıyorum ve burnumdan hava üflüyorum. Bunu yaptığım zaman içerideki su burnumdan verdiğim basınçla dışarı çıkacaktır. Anlaştık mı? Yok suyun altında yapacağız bunu. Yani maskeyle oynamadan sadece iki parmağımla üstten tuttum. Derin bir nefes çektim. Burnumdan güçlü bir şekilde havayı verdiğim zaman maskemin içindeki su boşalacaktır. Bu biraz şimdi farklı gelecek size. Bunu anlamakta güçlük çekebilirsiniz ama suyun aşağısında nefesi nasıl alacağınızı, üstten nasıl basacağınızı hocalarınız size aşağıda yardımcı olacak. Görürse suyu, siz de endişe durumundaysanız sadece size gösterecek. İki parmağından tut, derin bir nefes al ve burnundan havayı ver şeklinde aşağıda işaretlerle size hocalarınız anlatacak. Anlaştık mı? Buraya kadar anlamadığınız bir nokta var mı? Yok. Maskemizi eşitlerken, kulağımızı eşitlerken tekrar gösteriyorum. Üst taraftan, alt taraftan maskeyi açacak şekilde değil. Üst taraftan. İki parmağımla tuttum. Üflediğim zaman kulaklarım açıldı. Şimdi diğer bir olay. Bizim aşağıya scuba dediğimiz bağımsız aletli dalış takımımızdan biraz bahsederek devam edelim. Bu gördüğümüz takım, dalış takımı bizim suyun aşağısında rahat nefes alışverişimizi ve suyun altında dengemizi sağlayan aletimiz. Bu taraftaki malzemeler bizim sağ tarafımızda kalanlar bizim nefes alıp vermemizi sağlayan araçlar. Sol taraftakilere bugün hiçbiriniz dokunmayacak. İlk dalışınız olduğu için buradaki kurcalama işlerini, kontrolleri tamamen hocalarımıza bırakıyoruz. Anlaştık mı? Nefes alışverişlerimiz sadece bizim için lazım olan regülatörün ikinci kademesi dediğimiz kısımdan nefesimizi alacağız. Bizim işimiz tamamen bununla. Nefes alırken şöyle bahsedeyim. Bu MAPS dediğimiz kısım aynı boksörlerin dişlikleri gibidir. Bunu ağzımıza alıyoruz. Bu kısımlardan dişlerimizle ısırıyoruz. Dudaklarımızla tamamen kavruyoruz. Botokslu kızlar gibi şu şekilde dudaklarımızı uzatıyoruz ve
tamamen artık bugün bununla öpüşüyorsunuz. Başka öpülecek bir durumunuz yok. Bununla öpüşüyorum. Gösteriyorum. Anlaştık mı? Tüpü de açsaydık daha iyi olurdu. Yapıyorum. Nefesi buradan alıyorum. İçimde biraz bekletiyorum. Sonra tekrar bunun içine havayı salıyorum. Yani burnumuzdan veyahut da başka bir yerimizden havayı çıkartmaya çalışmıyoruz. Nefesi alırken çektim, biraz bekledim, yoga yaparmış gibi tekrar saldım. Nefes alır verirken diyaframımızı tamamen şişirip nefes almaya çalışmıyoruz. Yani bunun gibi. Bunu yaptığımız zaman nefesi almakta zorlanırız. Bir diğer yapılan hataysa şu, ağzına böyle yeni tutarmış gibi tutmuyoruz ağzımızda. Yani tamamen kavruyorum. Dudaklarımla tamamen buna yapışıyorum ve artık bununla öpüşmeye başlıyorum. Nefesi alıyorum. İçimde biraz bekletiyorum ve tekrar salıyorum. Burada anlamadığınız bir nokta var mı? Yok. Eğer ağzınıza su kaçarsa üst tarafta bulunan butona basmanız yeterli olacaktır. Zaten sıkıntı hissederseniz aşağıdaki hocalarınız sizin yerinize de butona basacaktır. Yapmamız gereken üst taraftaki butona basıyorum. Ağzıma verdiği temiz havayla ağzımdaki içindeki su tamamen dışarı çıkacaktır. Bunun için öksürmeniz, istifra etmeniz herhangi bir sıkıntı yaratmaz. Düğmeye bastığım zaman o pislikleri bile dışarı atabilir. Anlaştık mı? Nefes alıyorum. Ağzımda su var. Düğmeye basıyorum. Anlaştık mı? Ama şunu yapmıyorsunuz. Sürekli nefes alacağım diye bu şekilde gezmiyoruz. Bu zaten size yeterli havayı verir. Bunun içindeki hava yaklaşık 9.5 bar basıncıyla çıkar. Yani bunun içindeki hava bana az geliyor. Bu hava yetmiyor. Bu tamamen sizin bana uydurduğunuz bir yalandır. Bunun içinde çünkü 9.5 bar basıncında hava geliyor. Sizin maksimum alacağınız hava basıncı 2 bardır. Anlaştık mı? Size istediğinizden kat kat fazlasıyla hava verecek bir aletimiz var. Dediğim gibi bu kısımlar tamamen dalış hocalarının inisiyatifinde. Suya indiğiniz zaman bu sizi yüzeyde tutacak. İlk önce el ele kol kola romantik bir şekilde suyun aşağısında bakışacağız. Sonra hocalarınız sizi alacak, elinizden tutarak şöyle bir dolandıracak, gelecek. Ama suyun aşağısında hocaya sarılıvereyim, hocaya başka bir şeyler yapayım yok. Tamam, normal bir şekilde lütfen hocalarınız mesela kendiniz sağlıklı bir şekilde dışarı çıkın. Onu istiyorum, tamam. Ya ne bileyim yapan... Ha yani... Ya sadece sarılmıyorlar aşağıda. Aşağıda böyle kendimi korumak zorunda kaldığım zamanlar olmadı değil. Şimdi bir de işaretlerden bahsedelim. Aşağıda kadınlar ne yazık ki her ortamda konuşabildiği gibi suyun altında da konuşabilen yegane yaratıklardır. Onları konunun dışında tutuyorum diyorum, hepiniz kadınsınız. O yüzden bizler anlamıyoruz sizin o konuş. Suyun aşağısında bunu yapıyorlar. Ne diyorsun anlamıyorum ki yani. Bunu yapmayın. Ne istiyorsanız açık açık bana anlatın. Bu okey, her şey yolunda. Aynı zamanda sorudur. Aynı zamanda yanıttır. İyi misin? Evet iyiyim. Cevabını sizden alacağım. İyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim. İyi misin? İyiyim. Anlaştık mı? Bu hem soru işaretinde iyi misin hem de iyiyim anlamındaki cevap işarettir. Bir diğer olaysa problem. Problem var işareti bu. Ama problem nerede? Problem kulağımda, problem kalbimde, problem kolumda, problem nefes alamıyorum, problem çok korktum gibi işaretlerle bana durumu anlatabilirsiniz. Anlaştık mı? Ama şöyle bir işaret yok. İyiyim ama kötü de olabilirim. Ne olduğum belli değil. Öyle iple gibi, puş gibi bir durum değil. Neyse o, problemse problem, iyiysem iyiyim. Bu yukarı çıkıyorum işareti, bu aşağı iniyorum işareti, bu da bir zahmet palet vur işareti. Böyle ayaklarınızı sallayın. Elleriniz bağlı, yan taraftaki hocalarınızı dövmeyin. Tamam mı? Elleriniz bağlı. Evet.
Yani bu şekilde yaptıkça hocanızı habire tokatlarsınız. Geçen dalış 2 kişi indiriyorum. Kadın habire kocasını tokatlıyor. Dışarı çıktık, adam ben çok yoruldum dedi. Ağzım yüzüm birbirine karıştı dedi. Çok normal dedim. Dalış boyunca karın seni dövdü. Karıya da sordum, dedim ki bir alacak. Yani bildiğin hıncı. Dedim ki bir bahanen mi vardı adamın bu kadar? Yo diyor, ben dövdüğümü hatırlamıyor. Aslında resmen dövdü. O yüzden siz de yan taraftaki hocanıza habire tekme tokat girmeyin. Anlaştık mı? Dağılmıyorsunuz. Sadece elleriniz bağlı. Yatar pozisyonda, ayağınız da dik pozisyonda değil. Yani yürümeyeceksiniz aşağıda. Yatay pozisyonuna geliyorsunuz. Sadece bacak vuruyorsunuz. Pozisyonunuz yatar pozisyonda, ayakta değil. Ayaklarınızı vururken de kalçanızdan, dizleri kırmadan düzgün bir şekilde vurun. Bu hareket aynı zamanda kalça kaslarınızın sıkı olmasına sebep olur. O yüzden iyi bir kalça istiyorsak, sıkı bir kalça istiyorsak kalçadan veriyoruz. Anlaştık mı? Sorusu olan var mı? Her şey anlaşıldı mı? Evet.
birilerine faydamız olduğunu bilmek için buradayız. Evet, sizin de dediğiniz gibi bir çıkarımız, bir faydamız yok. Ama çok fazla cepten harcıyoruz. Bizi çok zorluyor. Sponsor bulmak için çok uğraşıyoruz. Hani biz bir yıldızımızı aldık. Artık 2-3 gitmek de istiyoruz bir yandan ama ekipman vesaire desteği istiyoruz sizden. Sanırım bu hepimizin ortak talebidir. Herkes alet edevatı sizin de dediğiniz gibi milyonları buluyor. Teşekkürler. Bravo Selma. Helal olsun. Daha fazla söz vermiyormuşuz talep. Zaten bu yeter başkanım. Evet. Evet. Hanımefendi çok teşekkür ederiz. Bu talebin farkındayız ve bu talebi yönetmek için bir çalışmamız var. Sayın İçişleri Bakanımızın sizlere çok selamları var, Ali Yerlikaya Bakanımızın. Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettiğimiz bir şey var. Birazcık böyle ekonomik olarak rahatladığımızda sivil toplum kuruluşlarımıza müdahale anlamında yardımcı olmanın çalışması içerisindeyiz. Bunu %100 olarak ifade etmiş olmayayım ama bize çok talep geldiği için, hatta jandarmamızdan, Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, ama siz değerli sivil toplum kuruluşlarımıza, özellikle bizim yanımızda gördüğümüz değerli kardeşlerimize ekipman desteğinde ilerleyen süreçte bulunacağız. Bunu söyleyebilirim. Bunun çalışması içerisindeyiz. Hocam, 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 o mikrofonu alayım mı ben? Herkes flamamız altında toplansın. Çabuk olun. Çabuk. Çabuk. Herkes kalkar. İyice hiç uyumaz. Bu ne biçim ilgilenmek? Kalk. Yürü. Kalk. Bileydim ses bombası getirirdi.